Herkese merhaba. Dilerim güzel bir hafta sonu oluyordur, keyifli, sağlıklı geçiyordur. Bugün güzel bir konu konuşacağız. Bilincimiz yükseldikçe bize neler olur konusunu seçtim. Bu konu aslında benim son kitabımda yazmış olduğum bir konu. Size kitap tavsiye etmeyi çok seviyorum biliyorsunuz. Bugün artık kendi kitabımı tavsiye etmeye karar verdim. Bir Dokunuşla Değişir Dünya kitabımın adı. İkinci kitabım bu benim. Bunun içinde küçük küçük makaleler var. Hayatla ilgili. Şöyle söyleyebilirim. Hikaye demek doğru değil, makale demek daha doğru. Çünkü bu benim hayatta yaşadığım olaylar ve o olaylardan gözlemlediğim şeyler üzerine yazılmış küçük makaleler. Onları birleştirdim. Bugün bahsetmek istediğim konu da bu kitapta var. Neden bunu seçtim? Çünkü daha açıklanabilir olduğunu düşündüm. Burada evet bir makalede bu konuyu anlattım ama bilincimiz yükseldikçe neler olduğunu çok merak ediyoruz. Daha doğrusu kendi bilincimizin tam olarak nerelerde olduğunu da merak ediyoruz aslında. Yükseldi mi, yükselmedi mi? İşte birinci boyutta mıyım, beşinci boyutta mıyım, ben neredeyim? Hep böyle sorgulamalarımız var. Biraz herkesin kendisinin nerede olduğunu tespit etmesi açısından bu konuyu ele almanın iyi olacağını düşündüm. Şimdi bilincimiz yükseldikçe neler olur başlığı. Aslında yükseldikçe değil de genişledikçe dememiz daha doğru. Çünkü bilinç bir yerden bir yere doğru yükseğe doğru gitmiyor. Ama hep zihnimiz buna alışmış ya, işte 3'teydim 5'e çıktım, şimdi 5'teydim 6'ya doğru gidiyorum gibi. Ama böyle bir şey yok. Bilincimiz genişliyor, bizim idrakimiz genişliyor. Yani bu ne demek? Eskisi gibi düşünmemeye başlıyoruz bazı şeyleri. İlk olarak bilincimizin genişlediğinde neler oluyor? Bilinci henüz bizim kadar yükselmemiş olanların konuşmaları bize eski tadı vermemeye başlıyor. Yani bu ne demek? Açıklayabilirim. Eskiden işte arkadaşlarla toplanıp dedikodu yapmayı çok severdik. İşte alışverişle çok ilgiliydik. Orada bir indirim başlamış, burada bilmem ne olmuş, böyle şeyleri. Ya da işte konu komşu ne yapmış, onların hakkındaki merakımızı ya da bu magazin programları hakkındaki merakımız çok fazlaydı. Ama bilincimiz genişledikçe biz artık bu konuları konuşmaktan tat almamaya başlıyoruz. Ve insanlara da hatta işte bunu konuşmayalım, daha güzel şeyler konuşalım, daha başka şeyler konuşalım. Ya da biri yanımızda dedikodu yapmaya başladığında bu konu beni çok ilgilendirmiyor. Şu anda burada bulunmayan bir insan hakkında konuşmaya ne gerek var gibi şeyler söyleyebiliyoruz. Bu bilincimizin yükseldiğini gösteriyor. İkinci olarak kendimiz gibi olan insanları arar ve onlarla bir şekilde karşılaşmaya, yeni dostluklar oluşturmaya başlarız. Bu ne demek? Bilinç genişledikçe aslında biz hayatın bu üçüncü boyuttan, şimdiye kadar bize öğretilmiş olandan daha farklı bir şeyden oluştuğunu anlamaya başlıyoruz. Diyoruz ki bir şeyler daha var. Bunun içinde daha başka bir şey var. Hayat sadece bundan ibaret olamaz. İşte doğduk, yedik, içtik, büyüdük, evlendik, işe gidiyoruz, geliyoruz. Ama bütün hayat bundan ibaret olamaz. Başka bir şeyler var. Ve bir arayış başlıyor içimizde. Bu arayışla beraber yeni bir takım toplantılara, seminerlere, eğitimlere, kitaplara yöneliyoruz. Bazen bir kitap okuma kulübünde, bazen bir seminerde yeni insanlarla tanışıyoruz. Ve o insanlarla bu yeni farkına vardığımız konuları konuşmaktan çok daha büyük bir keyif almaya başlıyoruz. Yani orada durup baktığınızda ha eski ben başka şeylerden zevk alıyordu ama şu an bana bu yeni yöneldiğim, içimde bir heyecan uyandıran bu konuyu konuşmak ve bu yeni tanıştığım arkadaşlarım çok daha fazla zevk vermeye başlıyor diyorsunuz. Üçüncü olarak bize söylenen şeyleri olduğu gibi doğru kabul etmek yerine sorgulamaya başlarız. Doğduğumuzdan beri genellikle şimdiki nesil öyle değil aslında ama bizim benden önceki ve benden bir sonraki nesil aşağı yukarı bize her söylenen şeyin söylendiği gibi doğru olduğuna inanmaya şartlanmıştık. Yani anne babamız ya da büyüklerimiz bir şey söylediyse evet bu kesinlikle böyledir, bu kesinlikle doğrudur diye kabul ederdik. Sorgulayan bir zihnimiz yoktu. Bize sorgulamak öğretilmemişti. Şimdi yeni nesle baktığımda çok güzel sorguluyorlar. Hiçbir şeye inanmıyorlar. Benim oğlum dahil diğer gençlere de işte böyle böyle bir şey varmış dediğimde daha geçen gün oldu. Bir arkadaşım işte kızına mesaj attı ve dedi ki anne sütü yeni doğurmuştu kızı. Dedi ki anne sütü emen çocuklar işte koronaya kapılmıyorlarmış. Anne sütü koruyormuş dedi. Ve kızından gelen cevap umarım öyledir. İnşallah öyledir. Şimdi bu cevabı duyunca
şaşırıyoruz biz. Çünkü biz hala aslında ben ve benim neslim diyeceğim, okuduğumuz şeyin doğru olduğuna inanma taraftarıyız. Halbuki bilinç genişledikçe ne oluyor? Biz de sorgulamaya başladık artık. Bu doğru mu? Gerçekten böyle mi? Doğrusunu araştıralım. Bana neler söylendi şimdiye kadar? İşte bunu yapmak ayıptır. Bunu yapmak günahtır. Bunu yapmak saygısızlıktır. Bir dolu şey söylendi, öyle değil mi? Hepimize doğduğumuzdan bugüne kadar e, öğretilmiş o kadar çok kalıp var ki. Ama bilinciniz genişledikçe siz bu kalıpları sorgulamaya başlıyorsunuz. Artık olduğu gibi alıp kabul etmemeye başlıyorsunuz. Sonra korkularımız azalıyor. Bu nasıl oluyor? Eskiden, yani doğduğunuzdan itibaren daha çok şeyden korkarken, işte gelecekten, başınıza gelecek olan şeylerden ya da hayatın kötüye gitmesinden, hastalıklara kapılmaktan daha biraz teslimiyet diyeceğim bir enerjiye geçiyorsunuz. Ve orada diyorsunuz ki evet, başıma her şey gelebilir. İnsanlar için her şey olabilir. Tabii ki gelmesini tercih etmem, seçmiyorum. Ama bütün gün, bütün ömrümü de bu korkularla ya öyle olursa ya böyle olursa diye geçirmeyi bırakıyorum. Yani biraz gene söyleyeceğim, eskilerin tevekkül dediği şey, bunu çok söylerim ben. Bize biraz daha hayatı rahat ve akışta yaşamamızı sağlıyor. Bu da bilincimizin yükseldiğini gösteren şeylerden biri. Ve bir başka madde, eskiden zoraki yaptığımız şeyleri artık yapmaya mecbur hissetmeyiz. Bu eski kalıplarımızla işte bunu yapmasam ayıp olur, onu yapmasam işte kötü olur ya da mutlaka yapmam lazım diye bazen aslında hiç de gerekmeyen şeyleri kendi kendimizi zorladığımız bile şeyler vardır. İşte mesela her gün evi silip süpürmem lazım, işte evde atıyorum ya da iş yerinde işte bütün dosyalarımın düzenli olması lazım falan gibi. Aslında çok da gerekli olmadığını fark etmeye başlarız bilinç genişledikçe. Yani ben kendimi neden yoruyorum? Ruhumu neden sıkıntıya sokuyorum? Her şeyin gerçekten mükemmel olması gerekmiyor. Olduğu kadar olması yeterlidir. Daha bir rahatlarsınız. Bu da bilincinizin yükseldiğini gösteriyor. Bir başka madde, istemediğimiz şeylere rahatça hayır diyebiliriz. Birçok insan, bu hayır deme meselesini ben bir videoda işleyeceğim uzun uzun, çok önemli. Hala hayır diyemeyen birçok kişi var, onu da biliyorum. Gelen mesajlardan, konuşmalardan, danışanlarımdan. Hayır diyebilmek çok çok önemli bir şey. Ve bilinciniz genişledikçe hayır diyebilmeye başlıyorsunuz. Çünkü burada idrak neyi fark ettiriyor bize? Benim hayır demem, karşıdakini terslemem ya da onun benden nefret etmesi için değil. Sadece istemediğim bir şeye rahatça kendimi ifade edebilmemdir, hayır diyebilmem. Bunu fark ediyorum ve bilincim genişleyince rahatça bir bakıyorum ki hayır diyebilmeye başlamışım. Bir başka madde, tek başımıza kalmaktan keyif almaya başlarız. İnsanlar genellikle e, hayatta sıkılıyorum, işte biriyle buluşayım, o arkadaşımı göreyim, bunu göreyim, onunla beraber bir şey yapalım. Hani hep böyle bir şey yapma peşindeyizdir. Bilincimiz daha üçüncü boyutta olduğu zamanlarda. Ama gitgide yükseldiğinde kendinizle kalmaktan da keyif almaya başlarsınız. Kendi varoluşunuzdan mutlu olursunuz. Bu da önemli bir gösterge. Ve bir başka madde, hayatı gerçekten yaşamak istediğimiz gibi yaşayıp yaşamadığımızı sorgulamaya başlarız. Bu genellikle eskiden beri 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda hani yaşamın böyle bir sorgusu yapılır. İşte artık 40'ıma geldim. Bu benim gerçekten istediğim yaşam mıydı? Hala istediğim şeyi seçtim mi? Bunu mu yaşıyorum? Yoksa bambaşka isteklerim mi vardı? Başka bir hayat mı yaşamalıyım gibi. Ama şimdi ben gençlerde de bunu çok görüyorum. 20'li yaşlarda olanlar özellikle çok çok ümitliyim ben yeni nesilden. Yani harika harika varlıklar geldiler. O kadar güzel gençlerle tanışıyorum ki içimde bir coşku uyandırıyor. Onların bu sevgisi, mutluluğu. Bu gençlerin bu halleri bana çok büyük coşku veriyor gerçekten. Onlar hayatta ne yapmak istediklerini en baştan sorguluyorlar. Yani bizim eski nesiller gibi işte 30'una, 40'ına, 50'sine gelince ya benim yaşamak istediğim hayat bu muydu gerçekten değil de ya benim elimde bir hayat var, bana bu verilmiş. Ben bu hayatta gerçekten ne yapmak istiyorum sorgusuna daha önceden başlıyorlar. Bilinci yükselmiş olan kişi bunu yapıyor. Bilincimiz yükselmeden önce bize ezberletilmiş olan hayatı yaşadığımızı fark ediyoruz aniden. Çünkü bize doğduğumuzda
İşte hayat böyle bir şey. Yiyeceksin, içeceksin, uyuyacaksın, işe gireceksin, okuyacaksın. Önce okullarını bitireceksin. O diplomaları alacaksın. Sonra güzel bir iş bulacaksın. Alabilirsen bir ev alacaksın, araba alacaksın. Eğleneceksin, çocuk yapacaksın. Hayatı bizden önce yaşamış olanlar nasıl ve neler yaptılarsa bize de onları anlatıyorlar. Sen de böyle yaşayacaksın diyorlar. Biz de evet bu dünyaya geldik. Demek ki dünya böyle bir yer diyoruz ve hiç sorgulamadan o şekilde yaşamaya başlıyoruz. Ama ben bu hayata niye geldim sorgulamasını yapmak çok çok önemli. Bu işte bilincimizin genişlediği yerdir. Ben neden gerçekten buradayım? Gerçekten bunu yapmak için mi geldim? Ben sadece bu işe gidip gelmek için mi bu dünyaya geldim? Ya da geceleri oturup sadece televizyonda dizi izlemek için mi bu dünyaya geldim? Bu sorgulamayı yapmaya başlamak, gerçekte istediğim hayatı yaşıyor muyum? Çok çok önemli. Bilincimin genişlediğini gösteriyor. Bu konu biraz daha devam ediyor. Bugünlük bu kadar olsun diyeyim. Bir sonraki videoda devam edeceğim ben. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Dilerim katkısı olan bir video olmuştur. Görüşmek üzere.